Herkese merhaba. Bugün sizlere kağıt ipten cüzdan yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da şık duruyor. Ben şu şekilde astar da diktim içine. Siz dilerseniz astarsız da kullanabilirsiniz. Cep de yaptım, küçük bir cep. Bozuk paralarınızı ya da kartlarınızı koyabileceğiniz küçük bir cep yaptım. Boyutu gayet uygun, hatta clutch bir çanta olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum çantamın. Genişliği 21 santim. Yüksekliği ise 13 santim. Telefonunuzu, paranızı, anahtarınızı, hatta gözlüğünüzü ya da küçük makyaj malzemelerinizi de sığdırabileceğiniz küçük bir cüzdan oldu. Ben şu şekilde çıt çıt kullandım kapama kısmında. Bu şekilde. Bir de deri bir parça diktim ki daha şık dursun diye. Bunu tuhafiyelerde, örgü malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Dilerseniz internetten de sipariş verebilirsiniz. Kağıt ip örerken 3 numara tığ kullandım. Anlatımıma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğum çantalardan sipariş vermek istediğinizde Instagram üzerinden bana mesaj atarsanız mutlaka size dönüş yapacağım. Şimdi anlatımıma başlamak istiyorum. Ben açık renk kullanacağım bu sefer. Pembe renk kullanacağım. Daha önce siyah çalıştım. Hem yazın hem de kışın kullanabileceğimiz bir renk. Şimdi daha açık tonda çalışmak istiyorum. Pembe ip kullanacağım. Yine kağıt ip kullanacağım. Siz daha önce de söylediğim gibi kağıt ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi yapımı çok basit ve çok şık duruyor. Şimdi anlatımıma başlıyorum. Bunun için 34 tane zincir çektim ben. Bu cüzdanım için. Siz dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Zincir sayınız çift sayı olsun ama. Şimdi normal. İsterseniz tekrar göstereyim. Şu şekilde ilk zincirimi çekiyorum. Bu şekilde 34 tane zincir çekeceğiz. Şimdi 34 tane zincirimi tamamladım. Bir zincir daha çekiyorum. Artık ilk sıramıza başlayacağız. Ben zincirimizin şu göbek kısmına batacağım. Şöyle değil de zincirimi çeviriyorum. Şu göbek kısmındaki ipten tığımı şu şekilde geçiriyorum. İlk sıramızı sık iğne ile tamamlayacağız. Hep zincirlerin göbek kısmından tığımı geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu orta kısmındaki ilmeklerden tığımı şu şekilde geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Tığın başına hiç ilmek dolamıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Burada 34 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. İlk sıramız tabii ki biraz yavaş oluyor ama sonrasında çok hızlı ilerleyecek. Çünkü dediğim gibi yapımı kolay. Tığ işi, örgü bilen herkesin yapabileceği bir model. Cüzdanımın her aşamasını paylaşacağım. Çıt çıt dikimini, küçük deri parçayı nasıl diktiğimi, astarını nasıl yaptığımı, astarına cebim nasıl diktiğini hepsini tek tek videomda paylaşacağım. Ki örmek isteyenler çok rahat bir şekilde yapsınlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz.
34 tane zincirimi çektim. Üzerine 34 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk sıram tamamlanmış oldu. Bir zincir çekiyorum bu noktada ve şu şekilde geri çeviriyorum sık iğnelerimi. Şimdi hemen ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tığımın başına ilmek doluyorum. Yine aynı noktaya batıp bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Sonra tığımın başına yine ilmek doluyorum. Aynı noktaya batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani tığımı 2 seferde boşaltıyorum. Şimdi bu noktadan sonra 2 tane sık iğne boşluğunu atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tığın başına hiç ilmek dolamadan batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk noktada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tığımın başına ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ve bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane ilmeği tek seferde tığımdan boşaltıyorum. Tığımın başına ilmek doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı 2 seferde boşaltıyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. 2 tane sık iğne boşluğunu atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımın başına ilmek doluyorum yine. Aynı noktaya batıyorum. 3 tane ilmeğim oldu bakın tığımın başında. Yine burada tığımı tek seferde boşaltarak yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar tığımın başına ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tığımın başında 3 tane ilmek oldu yine. Burada da tığımı şu şekilde 2 seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. 1 2 atladım, üçüncüye battım. Bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında bir tane yalancı sık iğne. Sonrasında bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Model kurulumunu yaptığım sıramın sonuna geldim. Şimdi son motifimi yaptım. Yine 2 tane boşluk atlıyorum. Şu en baştaki sık iğnenin tepe boşluğuna sadece sık iğne yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Ördüğümüz yön bu şekilde. Şimdi arkaya çevirdiğimizde aslında modelimizin oluşmaya başladığını göreceğiz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yine burada bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Hemen ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine aynı bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada da yine aynı 1 2 şuradaki noktaya, yani 3. boşluğa bakın. Şöyle de görebilirsiniz. 1 2 ve şu 3. noktaya batarak bir tane sık iğne, bir tane yalancı sık iğne, bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Şu aradaki boşluğu atlamayın sayarken ki modelinizde yanlışlık olmasın. Şu şekilde karıştırıyorsanız örgünüzü çevirin. Battığımız nokta şurası. 1 2 3. noktaya 2 tane atlıyoruz. Bakın 3. noktaya batıp ilk önce bir tane sık iğne, sonra yalancı sık iğne,
Sonra ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Burada önemli olan batacağınız noktayı karıştırmamak. Alışana kadar üst kısımdan benim yaptığım gibi, isterseniz göstermiş olduğum gibi şu şekilde sayabilirsiniz batacağınız noktayı. Ama alıştıktan sonra zaten batacağınız noktayı çok rahat bir şekilde bulacaksınız. Sıra sonuna gelelim. Sonrasında bir üst sıraya çıkışı göstereceğim. Aslında yine aynı ama tekrar göstermek istiyorum, İyice anlaşılır olması için. Ondan sonra ideal ölçüye gelene kadar, yani istediğim ölçüye gelene kadar hep aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Siz de istediğiniz çantanızın istediğiniz derinliğe ulaşana kadar örgünüze devam edebilirsiniz. Verdiğim ölçülerde yaptığımda benim için derinliği ve genişliği yeterli oldu. Dilerseniz daha büyük çalışıp kol çantası olarak da kullanabilirsiniz. Bu modeli torba çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Farklı model çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Hırkalarınızda kullanabilirsiniz bu örneği. Her tür örgüde kullanılabilir. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümü geri çeviriyorum. Yine bakın, ilk noktaya batıyorum. Hiç tığın başına ilmek dolamıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane yalancı sık iğne, bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 tane boşluk atlayacağım. Üçüncüye batacağım. Yine sık iğne, yalancı sık iğne ve ikili trabzan. Şimdi bakın, modelim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şurada da birazcık ilerleyeyim, bu kısmı göstereyim, modelin nasıl göründüğünü. Bakın şu şekilde. Hep örneğimiz bu şekilde ilerliyor ve tüm aşamalarını anlatacağım. Etiket dikimini, astar dikimini, astarına cebi nasıl dikiyorum, sonrasında çantamın içine nasıl yerleştiriyorum, çıt çıtını nasıl dikiyorum, kenar dönmelerini nasıl yapıyorum, hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Çantam istediğim ölçülere gelene kadar ördüm. Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şu şekilde. Yüksekliği 31 santim. Genişliği ise şu şekilde göstereceğim. 18,5 santim. Siz dilediğiniz genişlikte, dilediğiniz yükseklikte örebilirsiniz. Benim için bu yeterli oldu. Şimdi bu aşamada astarını dikmem gerekiyor. Sonrasında çantamızı şu şekilde katlayıp kenarlardan dönerek dikeceğiz. Şu şekilde sonrasında şu kısma çıtını dikerek kapamasını yapacağız. Ama ilk önce katlama ve birleştirme işlemini yapmadan ben astarını dikiyorum. Bunun için bir de astarımın içine cep dikmek istiyorum. Şöyle küçük bir cep. Bu şekilde kumaşım vardı. Ben onu değerlendirdim. Siz isterseniz tek renk bir kumaş da kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç astarlama yapmadan direkt bu şekilde de birleştirmesini yaparak kullanabilirsiniz.
herhangi bir boşluk olmadığı için örgü arasında çok rahatlıkla eşyalarınızı içine koyabilirsiniz. Şimdi ben uygun yerden şu şekilde katlamasını yapıyorum ki cebimin yerini belirleyeceğim astarımda. Şu şekilde katladığımda istediğim görüntüyü elde ediyorum. Şimdi şu katladığım noktadan, gövdedeki katladığım noktaya bir işaret koyacağım şu şekilde. Çünkü cebimi ona göre dikeceğim astarıma. Hatta astarımı kesme şeklimi de anlatayım. Astarımı bu şekilde çantamın altına koydum. Dikmek için biraz boşluk bırakarak etrafından şu şekilde kestim. Sonrasında dikerken şu fazlalıkları içine katlayarak dikeceğim. Kesme işlemini çantamı astarın üzerine koyarak yaptım. Dilerseniz siz metreyle ölçü alarak astarın üzerindeki aynı ölçüleri belirleyip o şekilde de kesebilirsiniz. Bana bu şekilde pratik geldiği için ben o şekilde kesiyorum. Şimdi şu şekilde astarımı çantamın üzerine yerleştirdim. Boşluklara bakıyorum. Şimdi şurada katlama noktamız vardı. Astarımın üzerinde yine aynı noktaya şu şekilde işaret koyuyorum. Çantama birleştirmeden yapıyorum yalnız o işaretlemeyi. Buradaki mantık yaptığım işaretlemenin şuradan yapmam gerekiyor galiba. Üzerindeki bir noktaya astarımı cebimi dikeceğim. O mantıkla bunu yapıyorum. Ama siz dediğim gibi daha pratik yöntemleriniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bana bu şekilde kolay geliyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu şekilde cebimi bitim noktasının biraz üzerinden yapıyorum. Dikeceğim noktayı ayarlıyorum. Yine bunu astarıma tutturacağım bu cebi. Dört kenarında cebin dört kenarından katlıyorum. Şu şekilde. Katladığım noktalardan cebimizi dikeceğim. Cebinizin uzunluğunu ve yüksekliğini dilediğiniz ölçülerde belirleyebilirsiniz. Şu şekilde. Dikerken daha muntazam bir şekilde dikeceğim tabi. Ölçülerini paylaşayım. Genişliği 12 santim cebimin. Yüksekliği de 9 santim kadar. Dediğim gibi siz istediğiniz ölçülerde belirleyip o şekilde kesip dikebilirsiniz astarınıza. Şimdi bir kontrol yapmak istiyorum. Cebimin yüksekliği eğer çantamın katlama noktasına fazla geliyorsa birazcık daha şu yüksekliğini alçaltacağım. Şimdi şu şekilde katlıyorum belirlediğim yerden. Bitim noktasına bakıyorum. Bence gayet iyi. Şu şekilde iç kısmında kalıyor. Açtığımda yani çantamın ağız kısmının şu kısmının bitim noktasının gövdedeki bitim noktasının dışında kalmaması önemli. Ona göre ayarlıyorum. Benim için bu şekilde yeterli. İlk önce cebini dikeceğim ben. Ondan sonra da astarımı çantaya tutturacağım. Dikim işlemini de her zaman belirttiğim gibi ben dikişlerimi elde yapıyorum. Şu şekilde.
Astarıma uygun renk bir iple dikişimi yapıyorum. Bu şekilde cebimin tüm kenarlarını astarıma dikeceğim. Bakın. Bu şekilde burayı dikeceğim. Şu ağız kısmını astara tutturmadan sadece şu şekilde dikeceğim ki açık kalsın. Makineniz varsa bunu makinenizde de dikebilirsiniz. Ya da bir terziye de diktirebilirsiniz. Ya da hiç astar dikmeden de kullanabilirsiniz. Astarımın cebini diktim. Şu şekilde küçük bir cep elde ettim. Şimdi astarımı çantama tutturacağım. Şu astarın arta kalan yani ceplerin arta kalan kısımlarının şu kenar çantanın kenar boşluklarına uzunluğunun eşit şekilde olması çok önemli ki çantamızı birleştirdiğimizde cebimiz eğri durmasın. Şu şekilde buraları metre ile ölçerek ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. İlk önce şu üst kısımdan ben astarımı sabitliyorum. Şuraya çok sıfır dikmiyorum. En son şu boşlukları yani şu sık iğnelerimin ve trabzanlarımın boşluklarını şu şekilde açıkta bırakıyorum ki kenar dönmesi yapacağım çantama birleştirirken. Şu şekilde bir iğne ile üstten astarımı sabitliyorum. Yine şu şekilde de kenardan kenar dönmesi yapacağım şekilde boşluk bırakıyorum. Bu şekilde astarı tüm kenarlardan çantaya tutturuyorum. Astarımı çantamı tüm kenarlarından tutturdum. Şimdi dikiş işlemini yapacağım. Onun için istediğiniz herhangi bir köşeden dikişinize başlayabilirsiniz. Yine cebimi diktiğim gibi astar dikişimi de aynı şekilde yapıyorum. Bu sefer çantama astarımı tutturarak ilerleyeceğim. Kağıt olduğu için biraz dikiş işlemi zor olabiliyor. İpin arasından geçirmek biraz zorluyor. Ama elinize alıştıktan sonra zorlanmadan dikebilirsiniz. Kenarlardan bakın boşluk bırakarak dikiyorum yine. Sıfır yapmıyorum.
Astar dikme işlemimi tamamladım. Şimdi artık cüzdanımı birleştirmeye geldi. Onu da şu şekilde katlıyorum. Şöyle bakın ayarlıyorum. Şu köşeden çantamı tığ ile birleştirmeye başlayacağım. Bunun için yine örmüş olduğum ipi alıyorum. İlk önce şöyle ipime bir zincir çekerek düğüm atıyorum. Sonrasında çantamı şu şekilde yüksekliğini ayarlıyorum. Bakın cebin ağız kısmı içeride kalacak. Şuradan hizalayarak katlarsanız zaten şu motiften anlarsınız. Eğrilik oluşmaz. Şimdi ben şu köşeden başlayacağım. İlk önce uygun bir boşluktan şu düğüm attığım ipi geçireceğim. Şuraya tutturacağım ipimi. Buraya kilitledim ipimi. Şu bırakmış olduğum ipi içeri alıyorum. Şimdi uygun boşluklardan batarak sık iğne örüp çantamı birleştireceğim. Bu şekilde. Zaten bakın motifler ve boşluklar şurada görürsünüz. Aynı hizaya denk gelecektir. Bu şekilde sık iğne örerek çantamın tüm kenarını döneceğim. Bu şekilde ağız kısmını da yapacağım. Sonra diğer köşeye geldiğimde birleştirme işlemi tamamlanmış olacak. Batabildiğim boşluklardan batarak birleştirme işlemini tamamlayacağım. Şöyle elinizde de açarak düzeltirseniz kenarını daha güzel, daha muntazam duracaktır. Şöyle. Bu şekilde tüm kenarı döneceğim. Şu bitim noktasına geldiğimde şurayı denk getirerek birleştiriyorum ki orası açık durmasın. Şimdi bakın çantamızın şu gövde kısmını birleştirmiş oldum. Şimdi ağız kısmının kenar dönmesini yapacağım. Yine ipimi hiç kopartmadan aynı hizada kenar dönmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken ipimizi çok sıkı tutarak şuradaki toplama yapmayalım. Yani çanta toplanmasın. Kasılma yapmasın. Kötü durmasın. Şu şekilde
Yine uygun boşluklara batarak ilerliyorum. Şimdi kenar dönmemdeki şu kapak olarak bıraktığım kısmın köşesine geldim. Burada şu şekilde bir işlem yapıyorum. Köşedeki noktaya yine aynı şekilde sık iğne yaparak batıyorum. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönme noktası olduğu için ki kasılma ve toplanma yapmasın. Daha düzgün bir görüntü olsun. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yaparak battım. Buradan sonra hep aynı. Bu şekilde ilerliyorum. Kapak kısmının dönmesini tamamladım. Şimdi gövdenin diğer kısmına birleştireceğim. Şuraya bir işaretleyici koymuştum. Yine aynı şekilde şu köşeye denk gelecek bir biçimde burayı birleştiriyorum. Ve farklı bir işlem yok buradan sonra. Yine iki kısmı birbirine birleştirerek sık iğne örüyorum. Yine uygun yerlerden batıyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum köşeye gelene kadar. Bu noktadan sonra birleştirme yaptıktan sonra çıt çıt dikimi ve deri aparatımızı diktikten sonra artık çantamız, cüzdanımız kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Kenar dönmemizi tamamladık. Şimdi bu ipimizi çantamızın içine doğru sokacağız. Burayı kilitledikten sonra kesiyorum ipimi. Tekrar şöyle sıkıştıracağım. İyice çekiyorum. Sonrasında uygun bir noktadan şu şekilde geçirip aradan geçiriyorum. Aslara tutturmuyorum. Dikkat ederseniz sadece ipin arasından geçiriyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi çantamızın birleştirme işlemi tamam. Şimdi şu noktaya ve şu kapak kısmına çıt çıt dikeceğiz. Ondan sonra cüzdanımız tamamlanmış olacak. Şu kısma da bir tane deri şu şekilde deri bir aparat dikeceğim. Ondan sonra kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi cüzdanımın çıt çıtını nasıl diktiğimi göstereceğim. Ben bu şekilde bir çıt çıt kullanacağım. Şu kenarlardan çıt çıtımızı çantamıza dikerek tutturacağız. Burada önemli olan doğru yere dikmek. O yüzden kapağını dikeceğim ilk önce. Kapağının ölçüsünü alıyorum.
19 santim. Bunun orta kısmını buluyorum. Şurası, şu nokta. Şu şekilde. Metreniz yoksa aslında, yani baktığınızda, karşıdan baktığınızda doğru yere dikip dikmediğinizde aslında gözünüzle de anlayabilirsiniz. Şu şekilde astarımın bitim noktasına doğru yerleştiriyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Eşit noktada mı? Biraz daha kaydırmam daha iyi olacak. Şu an daha iyi oldu. Bu noktadan şöyle elimle tutuyorum, sabitliyorum çıt çıtımı. Astarımı diktiğim dikiş ipiyle çıt çıtımı çantama tutturacağım. Burada dikerken şu örgü ipimize de, yani çantamıza da iğnemizi geçirirsek iyi olur. Daha sıkı dikmiş oluruz. Hem astardan hem de çantanın ipinden geçiriyorum iğnemi. O şekilde daha sağlam dikmiş olursunuz. Çıt çıtın 4 köşesinde bu şekilde dikeceğim. Şimdi diğer 3 noktasını da dikeceğim. Ondan sonra diğer parçasını çantama dikeceğim. Çıt çıtımın bir parçasını diktim. Kapak kısmı olan yeri diktim. Şimdi diğer parçasını da çantamın gövde kısmına tutturacağım. Onun için şu şekilde çıt çıtımı ilk önce kapatıyorum diğer çıt çıtımın üzerine. Kapağımı şu şekilde katlıyorum. İyice eziyorum. Şurayı bakın, çok sıfırlamıyorum ben. Şu şekilde kapağı iyice çantanın gövde kısmına yerleştiriyorum. Böylece diğer çıt çıtımı, şu çıt çıtımı, yani gövdeye dikilecek olan kısmı nereye dikeceğimi iyice belirlemiş oluyorum. Şu hizadan da çantanızın kapak kısmını kontrol edin. Şimdi benim için bu nokta tamam. Çıt çıtı şu şekilde bakın. Şöyle elimle tutarak açıyorum. Dikeceğim yere çıt çıtı yerleştirmiş oluyorum aslında. Şu şekilde dikmek benim için yeterli olacak. Yine metre ile de yerini kontrol ediyorum. Bakın. İki eş uzunlukta aynı diktiğim noktalar. Şu şekilde. Buradan 9 santim. Buradan da yine 9 santim boşluk kaldı. Hiç yerinden oynatmadan yine aynı dikiş ipimle dikerek tutturacağım. Yine 4 noktayı da aynı şekilde çantama dikeceğim.
İyice sağlamlaştırıyorum. Ki kapatıp açarken kopmasın diye. Sonrasında düğümleyerek ipimi koparacağım ve diğer 3 noktayı da diktikten sonra çıt çıt dikme işlemi tamamlanmış olacak. Yerini kontrol ediyorum ki diğer noktaları da dikmeden, eğer kayma olmuşsa sökmem daha kolay olsun tekrar dikmek için. Şimdi diğer noktaları da dikiyorum. Cüzdanımın çıt çıt dikim işlemini tamamladım. Şu şekilde oldu. Cüzdanımız aslında şu an kullanıma hazır. Ama ben dediğim gibi bir tane de deri aparat dikmek istiyorum. Bunun için yine kapak kısmının orta noktasını bulacağız. Dilerseniz metre ile yerini şu şekilde ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ya da göz kararı o noktayı, dikeceğiniz noktayı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu deri parçamı dikmek için yine astarımı dikmiş olduğum, astarımı ve çıtlısımı dikmiş olduğum ipi kullanacağım. Şu şekilde birkaç kez iğnemi geçirerek dikeceğim. Bu kadar dikmek yeterli bence. İpime bir düğüm atarak keseceğim. Cüzdanımın tüm aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Bence çok şık oldu. Şu şekilde cepte yapmıştık. Dilerseniz klaş bir çanta olarak da kullanabilirsiniz. Diğer rengimi de tekrar göstermek istiyorum. Renkli astar dikmek zorunda değilseniz tek renk astar da kullanabilirsiniz. Ya da hiç astar kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizin tercihinize kalmış. Şu şekilde. Bence çok şık oldu. Umarım sizler de beğenir ve örersiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz ve desteklerseniz çok sevinirim. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.